Selamünaleyküm. Bu parçayı çizmeye çalışacağız. Sizden isteğimiz öncelikle ekran görüntüsünü alıp bununla sizin uğraşmanız. Bu şekilde göstereyim. Aşağısı 72 derece, yukarısı 20 milimetre. Bunları görün. Tam ekran görüntüsü alıp çizmeye çalışın bir zahmet. Çok zor bir şey değil. Mastercam'de bu tür çizimler çok basit. Yani biraz çizim yapa bunun mantığını yakalıyorsunuz. Başlayalım. Önce dışarıdaki şöyle takip ediyoruz. Özellikle gençlere hitap etmek gerekirse MESEM'e giden, liseye giden çapı 300 olan bir çember. Ya bunu en son çizebilirsin. Bununla uğraşmaya gerek yok. Çünkü bunu bağlayan bir sebep yok. Şöyle bakacak olursak. Şimdi buradaki 3 tane Dalton gibi dersek eğer delikler de bir yerden başlamış. Bunu etrafta çoğaltırız. Bu da sorun değil. Bize şu an için şu ve şu lazım. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir tanesini yapalım. Bunu da yapalım. Ondan sonra bir arada 5 tane çoğaltalım. Bakın bir tane de şuradaki deliklerden de bir tane yapıp gerçi bunu bolt circle'la yapabiliyoruz. Başlayalım. Şunun çapı 240. İç kısmına bakacak olursak 181. Burada bir açısal değer var. 72. Yalnız bu 72 gördüğünüz gibi buradan başlıyor. Bu da 17 milimetre aşağıda. Başlayalım. Şuradan evet şu görünümden şunu aktif hale getireyim. Buraya göre hareket edecek olursak 240. Yay komutunu kullanabiliriz ama genelde biraz fazla biz belki bazıları çok sevmiyor başka komutlara gitmeyi. Mecburen gideceğiz. Şu 240 çap yazalım. Klavyeden Enter'a basıyorum ben. Ondan sonra şu içerideki de 181 yine orijinden yakalasın. Buraya da çap evet 181 Enter'a basalım. Şimdi buradaki sınırlama konusunda bakın 17 milimetre aşağıdan yakalamış. 17 milimetre aşağıdan. Bunu kullanmak istiyorum. X'deki karşılığı 0, Y'deki karşılığı eksi 17. Siz buradan aşağı kadar bir çizgi çizebilirsiniz. Yani en basitinden, yani ben bununla gidebilirim anlamında. Bir tık yani zeka anlamında, anlayış anlamında iyi olanlar için bunu da bilgi olarak buraya kattım. Buraya bu şekilde yaptıktan sonra 72. 72'nin yarısı artı 72 bölü 2 hesap makinesi olarak burayı kullanın bir zahmet. Yaptıktan sonra bunu seçin, aynalayın. Nerede? Y ekseninde. Umarım buraya kadar sorun yok. Şimdi buradaki gelen çizgi bak hem bunu bağlıyor hem de buradakini ilgilendiriyor. Yani hem bununla ilgili hem de bununla ilgili. Bu birazcık da telefona benziyor. Biz eski tip insanlar bunu az çok bilirler. Şunu şöyle yapalım bir zahmet. Bunu bu şekilde. Ondan sonra burayı da kıralım bir zahmet. Sorun olmasın. Burada bir de şöyle bir 105 milimetre aşağıda, pardon 100.5 milimetre aşağıda 33'lük bir kısım var. Bunu iki türlü çizebilirsiniz. Birincisi, bunu kullanabilirsiniz. Bu biraz zor, bu biraz sıkar. Şuradan isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım bir zahmet. Buradan böyle yapalım. Aşağı doğru inelim. Eni 33 yazalım. Ondan sonra yüksekliği de az önce 100.5 takılmıştık. Yanlış söyledik. Bu şekilde. Şimdi ben biraz bunun da dikkatinize sunmak istiyorum. Yatay diyorum. Çizgimin ortası orijinden başlayacak şekilde. Bakın abartılı bir şekilde çizeceğim. Buraya geldim. Eksi 100.5. Bakın üst üste bindi. Yani o seviyeye biz indik. Genişliği de 33 diye yazarsak gördüğünüz gibi bu şekilde de oluşturabilirsiniz. Bazen birkaç tane yöntemi birden anlatıyorum. Şuradan gelip üst üste binenleri silmesini istedim. Bir tane çizgiyi bana sildi. Renkleri temizledik. Şimdi bunu
az önceki bir daha geri gelelim. Evet. Şuradaki kısım bana lazım. O yüzden demek ki buradan şöyle yapalım. Şunu şuradan şöyle keserek gidelim. Bu şekilde keserek gittik. Şuradan shift'e basarsak buradan böyle, buradan da böyle. Şuradaki sıkıntıdan dolayı, sıkıntı değil, buradaki çizgi temasından dolayı nereden gideceğini bilmeyince böyle takılı kaldı. Buradaki R10'ları oluşturalım isterseniz. Bakın köşeler 10. Buralar da 10. Hemen dokunuş yapıp buradan şunu seçelim. Şöyle bir 10 yapalım. Bir yandan da kessin. Zincir komutunu da kullanabilirdiniz. Çıkmayalım. Şuradaki kısımlar, ben bunu bir yerden görmüştüm. 5. Evet. Buraya gelelim. 5 yaptık. Kiminle kim? Bununla bu. Bununla bu. Umarım buraya kadar gelme konusunda sorun yaşamadınız. Şimdi burasıyla alakalı çalışacak olursak, burası da su maskesine benziyor. Dalıcıların kullandığı. Ben birazcık da insan kendisiyle bağdaştırarak anlam yüklüyor, yorumluyor. Buradan bir yerden bulacağız. Evet, bakın. R81. Şuradaki kısım. İçerideki de 55. O zaman yine gelip buradan orijinden yakalayalım. Yarıçap üzerinden 81. Önce büyük. Tekrar klavyeden O'ya bastım. Bu da 55. Dedikten sonra şöyle bir fazlalıkları temizleyelim. İçeride bir işim kalmadığını düşünüyorum. Buralarda böyle bir kurtulalım. Köşe radüsü konusunda bir bakalım. Neredesin sen? Bakın şu alt dip kısımlar ondan bahsediyor. Hemen biraz ortalık sakinleşsin. Dip kısımlar. Üst kısımlarla alakalı bir yer var mı burada? Anladığım kadarıyla bakın buralarda 10. Aşağıyı buradan vermiş, üstü de buradan vermiş. Bunu böyle yaptık. Şimdi burasıyla alakalı bir dikkat etmemiz gereken bir yer var. Çünkü bize gelen parça neyse onu dikkatli bir şekilde çizmeye çalışacağız. Bakın şu eksen kaçmış bu burada? 152 çapında bir yer var. İsterseniz onu oluşturup onun üzerinden gidelim. Çünkü bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Tıkladım. Şu eksen, şuradan bahsediyoruz. 152. Enter'a bastım. Çıkmayacağım. Çünkü şuradaki deliğin, evet, R5'ten bahsediyor gördüğünüz üzere. Dolaşıyoruz maalesef. Buradan şu şekilde buradan aşağıda yakalayalım. Kuadrant dedim, yani köşelerinden dedim. Bu köşeye yakın olduğum için hemen burayı gösterdi. Bir zahmet bunları ıskalamayın. Yarıçapı 5 olan bir çember çizdik. Şimdi bize bunun konumu önemliydi. Bunu çizmek için. Bunu çizdik. Bunu yakalayabilmemiz için. Başka şekilde de gidebilirsiniz. 152'nin yarısı 76 sanırım. Buradan 76 mm aşağıdan yakalayabilirdiniz. Ben bunu buradan siliyorum. Burada bir yerde sanki açısal bir durumdan bahsediyor. Ya da bu buna paralel. Bakın. Bakın burada bir düzlük var. Buna paralel. Evet. Açısal şeyi burada vermemiş. O zaman ne yapacaksınız? Geleceksiniz. Bu, yalnız buradaki şu arkadaşı sahaya çağıracaksınız. Geleceksiniz. Sen buradan buraya kadar gel. Gördünüz mü? Sen de buradan buraya kadar gel. Diyerek bunu buradan oluşturabilirsiniz. Ben yine kesme konusunda şunun iyice yönetilmesinden yanayım. Önce yanlar, 3 eleman seçince, sonra kalmasını istediğimiz ara. Tek bir eleman üzerinden bunu buraya kadar uzat, bunu buraya kadar uzat diyebilirsiniz. Ondan sonra buradan gelin. Şu aradaki kısmı kesin. Şuradaki köşeleri bulacağım. Bakın burada R5 diyor. Gelelim şuraya. Buradan tekerleği çevirerek burasıyla burası, burasıyla burası R5 dedik. Büyük bir ihtimal burası da 5'tir ama görmem lazım. Evet, bakın burada 5 dedi. Dedikten sonra etrafta 5 tane var. Bunu bu şekilde seçip şuradan dönder diyeceksiniz.
5 tane olduğu için dairesel 5'e böleceksiniz. 72 derece. Buradan kopyalayınca bir eksik, taşırsanız tam sayıyı yazmamız gerekiyor. Ne zamandır burayı da kullanmadım ama şimdilik ellemeyeyim orayı. Buraya kadar geldikten sonra bu kısmı da şu yetenekli komutla yapalım. Orijinden yakalayın. Başlangıç noktası orası çünkü. Evet, hangi eksen üzerinde? Şurada yazıyor. Anladığım kadarıyla 90 ve 5 tane. 5 yazdım. Buraya da 90 çap yazmamız gerekiyor. Yalnız burada önemli nokta 90 dereceden başlamış. 0 dereceden değil. Burayı ıskalamayın sakın. Sakın ha sakın. Dedikten sonra tekrar çember. Şu içerideki çap 70'i oluşturalım. Buraya 70 diyorum. En dışarıdaki 300'ü de oluşturalım. 330 değil. Evet. Bir sıfır eksik olunca böyle tekerlek ters dönüyor. Şimdi aslında şuradaki kısım var bakın. Bakın 284, 268, 252'lik eksen üzerinde bu Daltonlar 3 tane kardeş yerleşiyor. Çapı 5 olan. Mecburen buradan gelip bunları oluşturacağız. Ben gelip orijinden yakalıyorum. Bunu tek tek kullanacağım. 284 ile başlayalım. Sol elle yazın. Klavyeden O'ya bastım. Ondan sonra 268 yazıyoruz. Tekrar ben Enter'a basıyorum klavyeden. Klavyeden O'ya basıyorum, tıklıyorum. Dikkat edin, bu pratikliği bir zahmet kazanın. 252 tamam dedik. Şimdi beni ilgilendiren kısım yanlış oldu. Şunlar kalsın, diğerleri gitsin. Bak ne kadar güzel. Ondan sonra şuradan şöyle bir çizgi, bakın gördünüz mü? Burayla alakalı 40 derece. Buradan gelip şu şekilde yapalım, serbest uçları bilinen. Klavyeden Q harfine basıyorum. Bakın buradaki büyük harf Q. Buradan aşağı doğru iniyorum. Abartarak indim. Buradan başlangıç burası, bitiş burası. Yani başlangıç yeri merkezi oluyor. Bu tarafa doğru döneceği için burayı da biz eksi yapıyoruz. Eksi 40. Bu şekilde. Uzatmanın gereği yok. Uzat, kısalt sorun değil. Şimdi ben buradan çapı 5 olarak tanımlayalım. Sabitleyelim. Bakın buradan gelip yine bunu da seçip bunu da sabitleyelim. Bakalım benim burada 1, 2, 3, 252, 268, 284. Tamam. Benim en yukarıdan seçmem lazım. Bir yerde baltayı taşa vurduk. Ben bunu buradan siliyorum. Şu 3 tane kardeş kalsın. Gizlediklerimi çağırdım. Sen de gel. Sen kal. Diğerleri gitsin. Şimdi tekrar yine buradan gideceğiz. Buradan yakalayıp bu şekilde 270, 10 çıkarsa 40 çıkarsa 230. Ben yine de yazayım. Eksi 40. Dedikten sonra buradan biraz uzatalım. Tamam. Şimdi yine buradan takıldığımız yere gelelim. Buradan gelip iki elemanın kesiştiği yer ve bunu da sabitleyelim. Ne demek sabitlemek? Birden fazla kullanacağım anlamına geliyor. Bununla bunun kesişimi, bununla bunun kesişimi. Bununla bunun kesişimi derken birleştiği nokta. Şimdi çıkmıyor. ESC ile çıkacağız buradan. Ben buradaki yardımcıyı siliyorum. Şu eksenleri de silmek istiyorum. Çünkü bunları konumlandırmam için gerekiyordu. Bunları da böyle seçip büyütelim. 1, 2, 3 yani 120 derece açıyla. Buraya geldik. Buraya yine geliyoruz. 360 bölü 3 diye tanımlama yaptıktan sonra ben böyle şey yaptım tekrar. 3 etrafa taşıma komutuyla yönlendirdik. Klavyeden alta basılı iken E'ye bastım. Gizlediklerimizi çağırdık. Şöyle bir temizleyelim. Eksik bir şey kalmadığını düşünüyorum. Biz sadece buraya önemli olan bunları çizmek bilhassa. Şuradan izometriye bakalım. Çift tıkladım. Şuradan bir eleman seçip bir dokunuşla katı yapacağız. Bakın buradan alan belirleme. Herhangi bir yere su veya nereye işlem yapacaksanız orayı su havuzu gibi düşünün. Sanki oraya bir taş atıyorsunuz.
Bakın dalganın çarptığı yerleri seçiyor hızlı bir şekilde. Yoksa tek tek dövüşürdünüz. İlk acemiliğimde bunları yapıyordum. Sizin bunları yapmanızı istemiyorum. Çünkü anlatıcısı çok yok bu Mastercam'in bu yönlerinin. Tamam dedik. Şuradan görseli değiştirelim. Her zaman için orijin mutlaka ama mutlaka yukarıda olacak. Ben böyle çizeceğim. Ya çizeceksin de sonra tekrar orijine taşıyacaksın. Şimdiden halletsene bu işi. Diyeceğim o yani. Bir zahmet kendi kafanıza göre buradan hemen şöyle bir istediğiniz bir derinlik verin. Ben böyle bir şey vereceğim. Gerisi size kalmış. Ben anlatımı buradan seçtim ya. Seçimi ters çevirdim. Sağ tıklayıp buradan buraya 10 nolu katmana gönderdim. İnşallah anladınız. Anlamadıysanız tekrar edin. Tekrar edin. Önce bizim mantığımızla, anladığımız mantıkla konumlandırmayı öğrenin. Çünkü biz anlatmaya çalışırken bazen 2-3 noktaya vurgu yaparak anlatıyoruz. Yani bunu da bilin, bunu da bilin, bunu da bilin anlamında. Çünkü birisi bunu anlıyor, dinleyenlerden birisi ikisini anlıyor. Bazıları da var, anlattıklarımın hepsini anlıyor maşallah. Bunlar eğer anlıyorsa mutlaka çalışmaları lazım. Potansiyellerini geliştirmeleri lazım. Akşamın evde bilgisayar başındayken kendisine yatırım yapması lazım çalışarak. Bol bol örnek çizmesi lazım. Çünkü sizler, gençler özellikle bizim geleceğimizsiniz, güneşimiz, esen rüzgarımız, akan suyumuz gibisiniz. Boşa akmanızı istemiyoruz. Mutlaka bunun aktif bir şekilde işlenmesi lazım o beyinlerimizin. Ben burada susuyorum. Selamünaleyküm.